Mehmet kardeşim merhabalar. Merhabalar abi. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah'a şükür iyiyiz. Sizi soralım. Geçmiş olsun öncelikle. Sağ olun. Çok şükür geçti. Atlattık işte. Biz de. Nasıl oldu ortaya Orada çıktı? ya ben önce bir kendimi tanıtayım. İsmim Mehmet Özçetin. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Spor Yöneticiliği bölümünde birinci sınıf öğrencisiyim. Okulların tatil olmasıyla beraber memleketim yani yaşadığım şehir Afyonkarahisar'a geldim. 19 Mart'ta geldim ben buraya. İşte bir hafta boyunca evde kaldım. Bir sorun olmadı. Abimin çalıştığı yere onun yanına gittim. O buranın bir ilçesinde Emirdağ'da. Orada birileriyle kişisel yakın bir temas kurmamaya çalıştım ama hani bir şekilde nerede nasıl bulaştı bilmiyorum. Belki bir zemin üzerinde de bana bulaşmış olabilir. Bana bulaştığı zaman hani ortada hiçbir şey yokken bir baş dönmesi, işte ateş, kuru öksürük bunlar hafif hafif kendini göstermeye başlayınca ben biraz kendimi iyi hissettim açıkçası. Hani böyle bir şey olacağını ya da yakalandığını. Hemen kendimi izole ettim. Bu hastalığı yaşayan Malum okullar tatil olduktan sonra herkes evlerine gitti. Ben de işte yaşadığım şehre Afyonkarahisar'a geldim. Burada ister istemez görüştüğüm insanlar oldu ve ben bu virüsü bir insandan hani nereden kaptığımı bilmiyorum ama kimseye bulaştırmadığımı çok iyi biliyorum. O konuda içim rahat. Belki bir insandan kapmış olabilirim, bir marketin kapısından kapmış olabilirim veyahut bir otobüste bir kişiden kapmış olabilirim. Yani nereden kaptığımı açıkçası bilmiyorum. Bu virüse yakalandığım zaman zaten sporla ilgilenen insanlar daha iyi bilir ki bu virüs vücudun yani insan vücudunun alışkın olmadığı bir virüs olduğu için vücut bunu hemen algılıyor. Vücudun yeni bir şeyle karşılaştığını hemen anlayabiliyorsun. Ben de biraz hislerimin kuvvetli olmasıyla bunu çok erken fark ettim. E, Ve bu bahsettiğim semptomlar benimki sadece öksürük ve hafif bir baş ağrısıyla başladı. Ortada hiçbir şey yokken bunun oluşması garibime gitti ve hemen kendimi izole etme yoluna girdim. O zaman şehire yani şehir çıkma yasağı vardı. Bir ilçedeydim. Ben ilçeden çıkma yasağı vardı. Hemen hastaneye gidemediğim için kimseye bulaştırmamak adına emin olamadığımdan dolayı ben bir iki gün boyunca arabada uyuyup kalktım. Hani kimseyle temas kurmamaya çalıştım. Tabii çevremde kimisi bunun gereksiz olduğunu düşündü ama ben içimi rahat etsin diye 2 gün boyunca sadece arabada uyuyup kalktım. İşte yemeğimi paket olarak istedim. Sonra belediyeden izin alınca hastaneye gittim ve test sonucunu bekledim. 1 Nisan'da sonuç geldi ve pozitif olduğu ortaya çıktı. Bu süre zarfında ben 1 Nisan'dan koronavirüsün tedavisine uygulamaya başladılar. Ve bu semptomları gün geçtikçe ağırlaşmaya başladı. Hani yaşımın 21 olması, genç olmam, biraz da sporla içli dışlı olmam gerçekten şaşırttı beni. Hani bu kadar bünyesi sağlam bir insanı bile bu kadar kötü yani ağır semptomlarla hastalığı geçirebiliyorsunuz. Kesinlikle yaşınıza güvenmiyorsunuz. Kimin nerede ne yapacağı hiç belli olmuyor. Önce bir ilaç tedavisine başlandı. Benim dediğim gibi bu hastalığın belirtileri gün geçtikçe ağırlaşmaya başladı. Önce boğazım düğümleniyor. Yani boğazımda bir yutkunlamama sorunsalı oluştu. Ondan sonra baş ağrısı. Yani ateş bende pek olmadı açıkçası. Yani sadece yüksek ateşim bazen olup ve hemen dinliyordu ama kuru öksürük ve boğaz şişkinliği baya baya hissettim. Size şöyle söyleyeyim. Hayatım boyunca hiç bu kadar şiddetli, sancılı ve sık öksürük yaşamadım. Öyle söyleyeyim. Keza ben sigara içmeyen bir insanım. Hayatım boyunca hiç sigara içmedim, hiç alkol kullanmadım. Buna rağmen bu semptomları çok ağır bir şekilde yaşadım. Tedaviye başladıklarında hani koronavirüsün belli bir tedavisi yok. Genel olarak biraz vücudun hangisine bağışıklık sistemin var, hangisine yanıt verdiğine deneme süreci olduğu için çok sıkıntılı oluyor bu. İşte
tedavi sürecine başladılar ve dediğim gibi hani size açıkçası şöyle söyleyeyim. Doktorumdan aldığım haber vücudunun hani ciğerlerinin çok temiz olduğunu söylediler. Hiç sigara içmemekle beraber sigara ortamından da uzak durmaya çalıştığım için senin tek avantajın bu olduğunu söylediler. Tedaviye çok çabuk yanıt verdim. İşte bundan dolayı sigara içmenin ne kadar içmemenin ne kadar önemli olduğunu gerçekten bir kez daha vurgulamak isterim. Hani kimisi kurtulamıyor, kimisi bağımlılık olduğunu söylüyor ama bugüne kadar içmemenin çok faydasını gördüm ama böyle hayati bir faydası da gerçekten olağanüstü bir şey. Ve ben tam 10 gün boyunca hastanede kaldım. 7. günümde yapılan son testimin negatif çıktığı öğrenildi. Emin olmak için 2 test daha yaptırıldılar. İkisi de negatif çıktı. Benim de durumum iyi gidiyor ama sadece bir semptomu çok ağır yaşamaya devam ediyordum. Hala üzerimdeydi. Öksürük. Ateşim de inmişti. Boğazımdaki ağrı geçmişti. Göğsümdeki ağrı geçmişti ama öksürük geçmiyordu. Keza ben hastalığı geçirirken uyuyamaz hale geliyordu. Çünkü öksürdüğüm zaman eee, yani ciğerlerin patladığını hissiyatine varıyordu. O yüzden o öksürük tedaviden iyileşmeme rağmen hala devam ediyordu. Hani tedavi şeydi işte serum taktılar. Hatta bir ara nefes darlığı çektim. İşte solunum cihazına bağladılar. Böyle böyle Allah'ın izniyle hastalığı atlattık. Son 3 testimin negatif çıkmasıyla beni evde kendimi izole etmem için 14 gün boyunca ev karantinasına aldılar. Evdeyim şu an. Evde tabii kendi odam var. Gene hani negatif olduğuna inanaraktan, güvenerekten kesinlikle baştan sağma bir durum yapmıyorum. Evde kendi odam var. İşte her zaman elbiselerim, hijyenik bir ortam sağlamaya çalışıyorum. Sağ olsun ev halkı da bu konuda çok yardımcı oluyor bana. Hastalığımı hissettiğim an baştan sağma yapsaydım belki durum çok farklı olurdu. Hadi ben atlattım ama çevremde yaşlı insanlar var. Onların da atlatamaması vicdanen kendimi hep suçlu hissederdim. Durum böyle. Şu an normal hayatıma, biraz derslerime ara vermiştim. Onlara yavaş yavaş dönüyorum, toparlanıyorum. Öksürüğüm de gördüğünüz üzere yani hiçbir sıkıntı yok. Geçti. Demem o ki yaşınıza bakmayın. Gerçekten çok ağır bir şekilde geçirebiliyorsunuz. Ne kadar genç, ne kadar dinamik olursanız olun. Belli olmuyor. Keza kimisi hiç fark etmeden geçiriyor. Hani bunun için net bir şey söylemek mümkün değil. Siz yine de işinizi şansa bırakmayın. Kendinize çok dikkat edin. Kendinizi çok iyi izole edin. Bu hastalığa yakalandığınız zaman hastaneye gitmekten kesinlikle korkmayın. Çünkü orada çok iyi insanlar var. Sağlık çalışanlarımız çok güler yüzlü, çok yardımsever. Hani ben hastaneden kaçan vakalara şahit oldukça gerçekten üzülüyorum. Neden bir insan bunu yapar ki? Yani diğer insanların hakkına girmek, onlara hastalanma, ölümüne sebep olmak hiç mi vicdanınızı sızlatmaz diye düşünüyordum. Keza dediğim gibi kendi başıma karantinada tek bir odadaydım. 2 kişilik bir oda tek başıma kalıyordum. İşte yemeğim, içmem, suyum, her şey tam takır, hiçbir eksik yoktu. Tedavim, baya bir ilgileniyorlardı. Hiçbir sıkıntı yoktu. Çok güzel atlattım o süreci. Tabii bu ağrı sancıları katmasak işin içine. Ve atlattık sonuçta. Hani sizden tek ricam kendinize çok dikkat edin. Çünkü bu vaka gerçekten yaşlı küçük hani dinlemiyor. Yaşınıza güvenmeyin. Ve yakalandığınız zaman kendinizi çok iyi izole etmeyi de unutmayın.